Değerli izleyicilerimiz, ana vatanımız Türkiye'de herkesi çok düşündüren ve bir o kadar da üzen bir olay meydana geldi. Koronavirüse yakalanan daha 11 yaşındaki Yiğit Benzer, Samsun'da hastaneden taburcu edildikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek daha 11 yaşında hayatını kaybetti. Öncelikle Allah rahmet eylesin diliyoruz. Ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bakın. Yiğit'in babası Hasan Benzer şunu söylüyor. Diyor ki, oğlum çok başarılı bir öğrenciydi, idealist bir çocuktu. Hayalleri vardı. Hastaneye gittiğimde baba 10 gün sonra seni görmek güzel demişti ama o güzelliği maalesef birlikte yaşayamadık dedi. Gözyaşlarına boğulan Gülşah Benzer ise anne, her gece rüyama gir tamam mı çocuğum, bekliyorum seni diye ağıt yaktı. Şimdi ortaokul 5. sınıf öğrencisi olan Yiğit Benzer rahatsızlanınca yapılan tetkiklerde koronavirüs test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Durumu ağırlaşan ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yiğit 10 günlük tedavinin ardından iyileşti denilerek taburcu edildi. Evine geldiği gün kalp krizi geçiren Yiğit yeniden kaldırıldığı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şimdi arkadaşlar, insanoğlu büyük bir bilinmeyenin içerisinde sürükleniyor. Bilim insanlarımızın yapmış olduğu açıklamalar maalesef bazen 2 kere 2'nin 4 ettiği gibi 4 olmuyor. Daha 11 yaşında bir çocuk salgın nedeniyle tedavi ediliyor ve ardından kalp kriziyle hayatını kaybediyor. Şimdi olay şu. İnsanlar sıvılarla buluşturuldu. Sıvılar insanlara vuruldu. Vurulmaya devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Doktorunuz ne diyorsa hekiminize danışın. Bu sıvılarla ilgili o yönde karar alın. Ben bunu tavsiye ediyorum. Doktorunuza, bilim insanlarının dediklerine itibar edin. Başka bir şeye itibar etmeyin. Peki. İleriki yıllarda bu sıvılarla ilgili olarak ya da içinde bulunduğumuz bu dönemde birileri rahatsızlanırsa, hayatını kaybederse bunun sorumlusu kim olacak? Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında 11 yaşından büyük çocuklara bu sıvılar vurulmak isteniyor. 3. dozlar yapılmak isteniyor vesaire. Devam ediyor. Yine bu sıvıları bulanlardan bir tanesi olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi geçen zaman içerisinde bu virüsün özelliklerini öğreniyoruz dedi. 2 gün önce açıklama yaptılar. Peki bu arada bu insanlara bir şey olursa bunun sorumlusu kim? Ya da kimler? Siyasetçiler mi? Hayır diyecekler. Bilim kurulu bize önerdi. Ben bilim insanı değilim diyecek. Bilim kurulunun söylediklerini yaptım diyecek. Peki bu sıvıları bulanlar mı? Onlar da diyecek ki biz zaten anlaşmaları yaptık. Her şeye karşı kabul etti bu siyasetçiler. Parayı da aldık diyecek. Sıvıları bulanlar açısından bir sorun yok. Siyasetçiler açısından da bir sorun yok. Sağlık Bakanı açısından da, bilmem ne bakanı açısından da bir sorun yok. Sorun sende bende. Olursa bunun sorumlusu kim olacak? Bununla ilgili olarak bakın, insanlara bu sıvıları vermeden önce bir şey imzalatılıyor değil mi?
Madem %100 güveniyorsunuz, niye imzalatıyorsunuz? Neden imzalatıyorsunuz? Yarın öbürsü gün bir insanın başına bir şey geldiyse, bu insanın bu sıvılardan dolayı bunu yaşadığını ispatlaması ya da Allah korusun vefat ederse yakınlarının bunu ispatlaması imkansız. Yani sözün özü şu. Sorumlu yok. Muhatap yok. Kapısını çalacağınız kimse yok. Ama her ne hikmetse özellikle siyasetçiler ne diyordu? Zorunlu değil bu sıvıları yapmayın diye. Zorunlu, isteyen yapar, isteyen yapmaz. Peki madem öyle, insanların hayatlarını neden kısıtlıyorsunuz? Bu sıvıları vurdurmayanlara neden mesela uçağa binmesini yasaklıyorsun? Neden test istiyorsun? Ya da adamın bir şeyi yok kardeşim. Adam hasta değil. Hiçbir sorunun yok. Ve olanlara saygı duyuyoruz. Sakın yanlış anlamayın. Tekrar ediyorum. Doktorunuza danışın. Olanlara saygı duyuyorum ama olmayanlara da saygı duyulması gerekmiyor mu? Lütfen siz cevap verin. Videonun altına yazın. Bakın ben bunu söylerken sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben sadece insanlara karşı dürüst olmadıklarını siyasetçilerin söylüyorum. Birilerinin bunu ranta çevirdiğini, para kazandığını ve daha uzun yıllar bu işten para kazanacağını anlatmaya çalışıyorum. Ama bu arada olan insanlara oluyor mu? Kim kardeşim? Muhatap kim? İşte soru bu. Cevabı verecek olanlar da onlar. Yani bu işe onay verenler. Sorun yaşayanlar bu sıvılardan dolayı, bu insanlar hangi kapıyı çalacak? Allah korusun başına bir iş geldiğinde ne yapacak? Ya bir kişi ölse, adli tıpta otopsiye girse bu sıvıdan dolayı hayatını kaybettiğini ispatlayamazsın ki. Nasıl ispatlayacaksın? Hani bir insan ölüyor kalp krizinden, otopsi yapıyorlar. Evet diyorlar kalbinde bilmem şunda tıkanma olmuş. Bundan dolayı hayatını kaybetmiş açıklamasını yapıyorlar değil mi? Bunların öyle bir şey yok ki bu sıvıların. Yok. Yok böyle bir şey. Muhatap var mı? Yok. O yok, bu yok, bilmem ne yok. Ya insanlığın önüne bu sıvılar çıkmadan önce demediler mi? Bu iş bitti, tamam biz bu işi çözdük, bulduk. Tek doz bile yeter. Olmadı 2, şimdi 3, 4, 5 ta ölene kadar, mezara kadar yapılacak demiyorlar mı? Profesör Doktor Uğur Şahin demiyor mu? Öğreniyoruz diyor. Staj yapıyor. Ne stajı kardeşim? Neyin stajı? Neyi öğreniyorsun? Hangi stajdan bahsediyorsun? Açıklama ortada. Sorun nerede arkadaşlar biliyor musunuz? Sorun birileri perde arkasında bir film çeviriyor. Bu filmin adı Yeni Dünya Düzeni. Büyük sıfırlama. Evet. Milyonlarca insan, 5 milyonun üstünde insan bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti arkadaşlar. 5 milyondan fazla. Milyonlarca insan yakalandı. Şimdi bakıyoruz, vaka sayıları her yerde artıyor. Her yerde. Önümüzdeki aylarda, günlerde her gün vaka sayısı artacak. Bakın Merkel bir açıklama yaptı. Çok acil bir şekilde eyalet başbakanlarıyla önümüzdeki hafta toplantı yapacağız dedi. Niçin? Bu virüsten dolayı. Çünkü kontrolden yeniden çıkıyor. Başa dönüyoruz. Ya bu neydi kardeşim o zaman bugüne kadar? Bu almış olduğunuz bu tedbirler, kapanmalar, sıvılar, onlar, bunlar neydi kardeşim o zaman? Milleti niye kapattınız madem başa dönecektik? Niye hiç kimse başarısızlığını, bu krizi yönetemediğini kabul etmiyor? Niye? Niye kardeşim? Niye kimse kabul etmiyor? Olan kime oluyor biliyor musunuz? Olan bir sana oluyor bir de bana oluyor. Başka kimseye bir şey olmuyor kardeşim. Yani vatandaşa oluyor. Bu kadar basit. Bu nedir ya? Çıkın kardeşim açıklayın. Biz şu yanlışları yaptık. Çıkın mertçe.
Niyetiniz kötü değil, bunu biliyoruz ama gözünüzü açın, perde arkasında başka filmler var. Ben hep anlatıyorum. Birileri bizi bir noktaya taşımak istiyor. Yeni bir dünya düzenine. Her şey aslında o kadar açık ki yeter ki biraz gözümüzü, kulağımızı açalım. Aç kapa yapıyorlar. Bugün söylediğini yarın başka bir şey söylüyorlar. Deneme yanılma tahtası. Bugün böyle, bir gün böyle. Bir gün böyle, bir gün böyle. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Ne yapıyorsunuz? Biri çıksın anlatsın ya. Merkel son 2 yılda bu işi nasıl yönetti sizce? Ben söylüyorum, benim fikrim başarısız. Başarısız. Bak bugün yine birbirlerine giriyorlar. Birisi diyor ki yok diyor 3. doz olmalı. Öbürü diyor ki biz ağırlığı hiç aşı olmayanlara verelim diyor. Sağlık Bakanı ile aşı kurumunun başkanı birbirine girmiş. Bu mu kardeşim devleti yönetmek? Siz böyle mi yönettiniz? 16 yıl boyunca koskoca dünyanın en büyük süper güçlerinden bir tanesi olan Almanya'yı. Ha, devletin kasası doluyor, sorun yok, para var, büyüyor devlet, tamam. Vatandaşın çekmiş olduğu çile kimin umurunda? Hiç kimsenin umurunda değil. Türkçesi bu. Değerli izleyicilerim, bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi belirtin. Mutlaka düşüncelerinizi videonuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları yine yorum bölümüne yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden bir ricam var, sürekli tekrarlıyorum. Lütfen videolarımızı beğenelim ve kanalımıza mutlaka abone olalım. Bunun sebebi de şu: daha fazla insana ulaşabilmemiz için YouTube bunu ortaya koymuş. Biz de bunu sizlerden hasreten rica ediyoruz. Bir beğeni yapalım lütfen. Tekrar ediyorum. Videolarımızı beğendiğinde parmağında sorun oluşacak. Yani telefonunuzu alıp hani like tuşu var ya videonun altındaki, şu tuşa bastığınızda parmağınızda bir sorun oluşacaksa beğenmeyin. Aman üzülürüm. Abone olmak da bedava, beğenmek de bedava.